Bakın değerli izleyicilerim, Almanya gibi büyük bir devlet maalesef bu koronavirüs döneminde esnafları bir kenara koyuyorum. İşçilere, ev hanımlarına, emeklilere hiçbir şekilde koronavirüsle ilgili tek kuruş yardım yapmadı. Bu da gerçekten çok ama çok düşündürücü. Vatandaşın sosyal yardımlardan beklemiş olduğu böylesine zor bir dönemde hiç olmazsa evinin ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Ama verilen sosyal yardımlar görüyoruz ki yetersiz kaldı. Özellikle de koronavirüs döneminde markette, çarşıda, pazarda fiyatlar geçen yıla oranla en az %20 oranında artmasına rağmen tek kuruş yardımlar arttırılmadı. Emeklilerin durumunu aslında konuşmaya bile gerek yok. Eğer sosyal yardımların bir kısmı olmasa emekliler adeta yaşayan birer ölü demektir. Kusura bakmasın emeklilerimiz, 700-800 euro emekli maaşı alacaksın, 500-600 euro kira vereceksin, cebinde 200 euro para kalacak. Bu 200 euro ile de bu pahalılıkta hayatını bir ay boyunca devam ettireceksin. Değerli izleyicilerim, şunu bilmemiz gerekiyor. Artık Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde emekliler toplumların, devletlerin sırtında maalesef bir yük olarak görünüyor. Eğer öyle görünmeseydi şu anda Almanya'da emekli maaşı ortalaması yaklaşık 900 euro civarında. 900 euro civarında bir maaşla da mevcut şartlar içerisinde geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, temel ihtiyaçları karşılayabilmek tabii ki mümkün değil. Şimdi bakın, özellikle bizim vatandaşlarımız içerisinde emekli olanlara baktığımızda onların bir kısmının Türkiye'ye 6 ay boyunca kaldığını, Türkiye'ye gittiklerini gözlemliyoruz. Çünkü almış oldukları Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da diğer ülkelerdeki emekli maaşlarıyla ay sonunu getirebilmeleri, faturalarını ödemeleri, zorunlu olan mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri tabii ki mümkün değil. Şimdi şöyle bir tablo var. 25-30 yıl boyunca çalış, o da yetmedi. Önümüzdeki dönemlerde emeklilik yaşının 68'e çıkartılması bekleniyor. Yani 20 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişinin yaklaşık 48 yıl boyunca çalışması gerekiyor. Bu da adeta birer kölelik ifadesi ya da bir kölelik anlamına geliyor. Maalesef bununla ilgili olarak Almanya'da yeni kurulacak olan hükümetin de kararlı olduğunu gözlemliyoruz. 68 yaşına emeklilik yaşının yükseltilmesi durumu söz konusu. Almanya'da yükseltilmesi demek diğer Avrupa ülkelerinde de yükseltilmesi anlamına geliyor. Göreceksiniz. Diğerleri de açık bir şekilde söylemeseler de emeklilere artık maaş vermek istemiyorlar. 68 yaşında emekli olmak demek aslında bu insana çok uzun yıllar emekli maaşı vermemek anlamına geliyor. Ne kadar bu emeklilik yaşını biz yukarıya çıkartırsak diyorlar, o kadar az emekli maaşı verebiliriz ya da insanlara az para vermiş oluruz düşüncesindeler. Maalesef tablo bu. Yine Almanya'da önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerin maaşlarından ciddi anlamda bir kesinti olacak. Gelir vergisi kesintisinin oranı yükseltilecek. Bakın, yaklaşık 1500 ile 2000 euro arasında maaşı olan bir kişiden aylık artı 50 euro kadar da kesinti yapılacak. Bunun diğer bir ifadesi şu: vatandaşı, emekliyi, işçiyi, dar gelirli olanı sosyal yardım dilencisi haline getiriyorlar. Şimdi bakın, vatandaşa bir taraftan vergi olarak diyorsun ki şunu ver, bunu ver diyorsun. Bir taraftan da sosyal yardım veriyorsun. Doğal olarak biz de şunu söylüyoruz. Diyoruz ki vatandaşa insani çerçevede bir maaş ver. Almanya'da en düşük asgari emeklilik uygulamasına geçilmesi gerekiyor ve en düşük emeklinin maaşının da minimum 1500 euro olması gerekiyor. Mevcut şartlar içerisinde verilen sosyal yardımları ve alınan emekli maaşını hesapladığımızda 1500 euro çok büyük bir para değil. Ama hiç olmazsa vatandaşı kağıtla, kürekle uğraştırmıyorsun, bürokrasiyle uğraştırmıyorsun, 3 kuruş para vereceksin, 50 bin tane takla attırmıyorsun. Bugün vatandaş herhangi bir nedenden dolayı sosyale gittiği zaman önüne 1000 tane evrak konuluyor. Bunu ispatla, bunu ispatla, bunu ispatla. Millet artık bu Almanya'nın kağıdından, küreğinden bıkmış durumda arkadaşlar. Umut ediyor ve bekliyoruz ki Almanya'daki bu taban emeklilik fikri bir an önce hayata geçer. En düşük emekli maaşı da 1500 liraya gelir. Bakın, vatandaş 35-40 yıl boyunca çalışıyor. Almanya'nın kalkınması için alın teri döküyor ve bunun nihayetinde de emekli olunca 3 kuruş para alıyor. Bu parayla da geçinemiyor. Dökmüş olduğu alın teri, emekleri adeta çöpe gitmiş sayılıyor. İnanın bana, öyle vatandaşlarımız bana yazıyor ki Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımız içerisinde özellikle de kirada oturan vatandaşlarımızın, emeklerimizin durumu içler acısı. Koronavirüsten dolayı da maalesef pek çok yerde ev fiyatları, kira fiyatları arttı, adeta patlama yaptı. Markette, çarşıda, pazarda yangın var ama maalesef hiçbir şekilde dünyanın en zengin, en sosyal devlet olduğunu söyleyen Almanya ve benzeri ülkeler emeklilere,
ev hanımlarına, işçilere ek olarak tek kuruş para vermemekte ısrar ediyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni kurulacak olan hükümette neler değişecek? Bana soracak olursanız hiçbir şey değişmeyecek. Yani Merkel 16 yıl boyunca işçiden yana, emekliden yana, dar gelirli olandan yana neyi değiştirdi ki şimdiki kurulacak olan hükümette değiştirsin? Maalesef yani tablo değişmeyecek. Emeklilik, sosyal yardım, dilenciliği anlamını taşımaya devam edecek. Dar gelirli olanlar, işçiler de maalesef almış oldukları maaşlarla kıt kanaat geçinecekler. 3-5 kuruş kenara bir para koyup bir yılda hiç olmazsa çoluk çocuğuyla beraber Türkiye'ye izne gitmenin hesabını yapacaklar. Eskisi gibi ev almak, yok onu yapmak, eşya almak, onu bunu yapmak kolay değil arkadaşlar. Çünkü Avrupa artık eski Avrupa değil. Bunun da unutulmamasında fayda var. Şimdi değerli izleyicilerim, sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de kiralar. Bakın Almanya ve pek çok noktada, pek çok ülkede artık kiralar patlamış vaziyette. 500-600 euro olan bir ev şu anda 1000 euroya kadar çıkmış vaziyette. %40'tan fazla kiralara zam geldi. Özellikle de büyük şehirlerde, sanayi kentlerinde, öğrenci kentlerinde, kalabalık olan yerlerde Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde ev bulabilmek büyük bir sorun. Bu olay 15-20 yıl önceden bu noktaya geleceği belliydi. Biz defalarca anlattık, söyledik. Dedik ki Almanya önümüzdeki 5 ya da 10 yıl içerisinde ciddi anlamda barınma ihtiyacı sorunu yaşayacak. Yani konut sorunu yaşayacak. İnsanların en temel hakkı olan barınma ihtiyacını dahi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri çözemiyorsa burada siyasetçilerin basiretsizliğinden bahsedebiliriz. 16 yıl boyunca başbakanlık koltuğunda oturan Merkel'in böylesine önemli bir sorunu çözmemesi çok çok düşündürücü. Bakın Hollanda'da bugün itibariyle 600 bin konut stoğu eksik arkadaşlar. Konut sorunu var. 600 bin. 20 yıl içerisinde bu rakam 1 milyona çıkacak. Şu anda Almanya'da kiraların artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi konutların bulunamaması, yeteri kadar konut stoğunun olmaması. Önümüzdeki yıllarda görelim bu koalisyon hükümeti ne yapacak? Zaten bugün başlıyorum dese 5 yıllık konut barınma ihtiyacı programı yapsa maalesef mevcut ihtiyacın belki %20'sini çözecekler. Binlerce konut, yüz binlerce konut yapılması gerekiyor. Bu da bugünden sabaha olacak bir şey değil. Bir konut ya da bir binanın yapılması en az 1-1,5 yıl sürüyor. Kaç kişi girecek? Almanya'da genel itibariyle bir konut seferberliğinin bir konut seferberliğinin ilan edilmesi gerekiyor. Aksi halde bu sorunların çözülmesi mümkün değil arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altında bulunan, videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bir ya da gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen sizlerden ricam bunları da yorum bölümüne yazarak bana iletmenizi sizlerden bekliyorum. Ben biliyorsunuz bütün yorumları tek tek okuyorum. Varsa sorularınız cevaplandırmaya da çalışıyoruz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim şunu da ifade etmemde fayda var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz mutlak surette bir like atmanızı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Sesimizin daha büyük kitlelere ve dünyanın değişik noktalarında Türkçe konuşan herkese ulaşması için bu beğeniler ve kanalımıza yapacağınız abonelikler çok çok önemli. Biliyorsunuz abonelik ücretsiz. Beğenmek sadece parmağınızla şöyle dokunmak da anlamına geliyor. Eğer parmağınızda bir aşınma meydana gelirse ya da parmağınızda bir aşınma durumu söz konusu olacaksa beğenmeyin, abone de olmayın diyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Almanya'da kurulacak olan koalisyonun en önemli gündem maddelerinden bir tanesi işçilerin çalışma saat ücretleri. Berlin kulislerine yansıyan haberlere göre çalışma saat ücretinin 12 euroya çıkartılması durumu söz konusu. Ancak bu rakam mevcut şartlar içerisinde maalesef çalışanlar için yeterli bir rakam değil. Bu rakamın mutlak surette en az 15 euroya çıkartılması gerekiyor. İçinde bulunan ekonomik şartlar göz önüne alındığında sanıyorum bu 15 euronun yeterli olacağı yorumunu yapabiliriz. Değerli izleyicilerim bakın. Alman hükümeti şunu yapıyor. Alman hükümeti vereceğinden çok vatandaştan alacağı verginin hesabını yapıyor. Şimdi Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ederken hala bu koalisyona ortak olacak olan partiler nasıl vergi alabilirimin hesabını yapıyorlar. Yani hep alma ağacı var, verme yok.
12 euro mevcut şartlar içerisinde bana soracak olursanız yeterli bir rakam değil. Mutlak surette 15 euroya çıkartılması gerekiyor. Bunu da şunun için söylüyorum. Bakın son 2 yıl içerisinde vatandaşın alım gücü düştü. Çünkü her şeye neredeyse %20, %25 oranında zam geldi. Zaten dar gelirli olan vatandaşlar ne yapıyorlar? Almış oldukları maaşın bir kısmıyla kirayı ödüyor. Eğer sosyal yardım almıyorsa faturalarını ödüyor. Ufak tefek mutfak ihtiyacını karşılıyor. Cebinde daha sonra 5 kuruş para kalmıyor. Maalesef şu anda Almanya'da pek çok işçinin kaderi bu şekilde. O nedenle biz mutlak surette çalışma saat ücretinin 15 euroya çıkartılması gerektiğini savunuyoruz. Yani 12 euroya çalışma saat ücretinin çıkartılması demek vatandaşta hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Bakın devletin bu 15 euro ile ilgili olarak alacağı bir kararda bazı vergilerden de vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü her yükseltmiş olduğu kuruş için, euro için işverenin sırtına biniyor. Şimdi ne işçiden yana ne de işverenden yana konuşmak gerekiyor. Doğru neyse bunun konuşulması gerekiyor. İşverenden alınan vergiler düşürülmediği sürece bu işin olma şansı sıfır arkadaşlar. Çünkü işverenin sırtındaki vergi yükü çalışandan daha çok. Tabii ki bakın 2000 euro civarında maaşı olan ya da 3000 euro civarında maaşı olan bir kişiden yaklaşık 450 euro civarında bir para kesiliyorsa, yani brüt 3000 euro maaşı olandan 450 euro civarında bir para kesiliyorsa bu rakam gerçekten yüksek bir rakam. Vatandaştan yüksek oranda vergi alıyorsun demek. Sadece çalışandan vergi almakta kalmıyorlar. Bir de işverenden de vergi alınıyor. Yani bu işin orta yolu mutlak surette devletin bazı vergilerden vazgeçmesi ya da oranlarını düşürmesi gerekiyor. Aksi halde hiçbir şekilde vatandaş bu 15 euroluk saat ücretine kavuşamayacaktır. Bakın Avrupa'nın dört bir yanından bizi izleyen vatandaşlarımızın bize gerek videolarımızın altında bulunan yorum bölümüne yazarak ya da bizim sosyal medya hesaplarımızdan özellikle de Facebook üzerinden bize yazdıkları ve söyledikleri tek bir şey var. Biz artık geçinemiyoruz. Geçinmek gerçekten eskisi kadar kolay değil. Mevcut şartlar içerisinde pek çok kişi ikinci işini yapıyor. Hafta sonları ekstra iş yapanlar. Maalesef tablo bu şekilde. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili tartışmalar var. Yani çalış adeta bir köle gibi. 35-40 yıl yetmiyor diyorlar. 48 yıl çalışacaksın emeklilik yaşı, çünkü 68'e çıkartılması tartışması söz konusu. Çalıştığın dönemde almış olduğun maaşla geçinemeyeceksin. Ay sonunu zor getireceksin. Çalışma hayatına 20 yaşında giren bir kişi 48 yıl sonra emekli olacak. Yani 68 yaşında emekli olacak. Bu tamamen bana soracak olursanız bir emek sömürüsü. Kusura bakmayın. Yani bazıları kızıyor bana. Genelde de kızanlar Türkiye üzerinden kıyaslama yapanlar. Bakın ben Türkiye üzerinden bir kıyaslama yapmıyorum. Zaten Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bir tanesi dünyanın en zengin ekonomilerinden bir tanesi, bir diğeri ise gelişmekte olan bir ülke. Yani Türkiye bizim ana vatanımız, canımız, ciğerimiz ama ekonomik açıdan yani bir teraziye koyduğumuzda Almanya tabii ki ağır basacaktır. Yani bunu konuşmaya bile gerek yok. Biz onun için diyoruz ki 12 euronun düşünülmesi doğru değil. Mutlak surette saat ücretinin 15 euro olması gerekiyor. Bakın Türkiye'de hemen hemen herkesin bankaya borcu var. Hiç bankaya borcum yok diyenin kredi kartı borcu var. Kredi borcu, ev kredisi, kredi kartları, tüketici kredisi, o kredisi, bu kredisi. Vatandaş çünkü almış olduğu maaşla geçinemiyor. Hele hele emeklilerin durumu içler acısı. Şimdi Almanya'ya baktığımızda ya da diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda maalesef borçlu olanların sayısı artmaya devam ediyor. Bakın bu izin döneminde beni takip edenler bilir, ben Kapıkule'deydim. Pek çok vatandaşımızla, gurbetçi büyüklerimizle, kardeşlerimizle görüştük. Herkesin söylediği şu: yani izine gelebilmek bile artık çok büyük lüks oldu diyorlar. Düşünsenize 3-4 çocuğu olan biri arabayla akın akın geldiler. Niye? Uçak biletleri uçmuş vaziyetteydi. Şimdi eskiden baktığımızda pek çok vatandaşımız yılda 2 kez Türkiye'ye gidiyordu.
Şimdi böyle bir imkan gerçekten pek çok kişi için mümkün değil. Pek çok kişi bankadan kredi alarak Türkiye'ye izne gitti. Hani ben olayı daha çok bizim vatandaşlarımız boyutundan anlatmaya çalışıyorum size. Olay daha iyi anlaşılsın diye. Bunu söylerken herkes bu durumda mı? Hayır, değil. Ama Avrupa'da genel olarak baktığımızda ekonomik olarak vatandaşlarımızın geriye doğru gittiğini gözlemliyorum. Kredisi olmayan insan yakında kalmayacak Avrupa'da. Aynı Türkiye gibi olacak. Niye? Çünkü maaşlar yetmiyor arkadaşlar. Tamam, araba ucuz. Bilmem ne, birkaç şey daha var. Böyle temel kullanılan şeyler ucuz ama baktığımız zaman benzin 2 euroya geldi. Pahalı. Markette, çarşıda, pazarda gıda ürünleri en az %20 oranında zamlandı. Aldi Market'ten örnek verelim. Eskiden neydi? Aldi Market demek ucuzluk demek, değil mi? Kampanya, o bu falan. Şimdi ucuz diye bir market var mı? Ucuzluğun babası öldü arkadaşlar. Ucuzluk diye bir şey yok artık. Yani Aldi'ye gittiğimiz zaman burası işte Real'e göre daha da ucuzmuş diyebiliyor muyuz? Eskiden de o bitti. Ucuz market diye bir şey yok. Türkiye'de de A101, Şok, BİM marketler var biliyorsunuz. Gidin bakalım onlara. Onlar da aynı. Yani dünyada yeni bir dünya düzeni deniliyor ya, büyük sıfırlama. Çoktan oldu, çoktan başladık. O nedenle vatandaşa verilen ücretlerin mutlak surette devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bir de benim anlayamadığım, Avrupa'da şöyle bir durum var. Hem vatandaşa düşük ücret veriyorsun, sonra da vatandaş senin kapından ayrılmıyor. Bana sosyal yardım ver diyor. Yani ortada bu paranın yetmediğini devlet de kabul ediyor. Ama bu devletler, Avrupa devletleri alışmışlar vatandaşı adeta sosyal yardım dilencisi haline getirmeye. Devletlerin politikası olmuş. Ya kardeşim, doğru düzgün bir ücret versene. Gelip senin kapından demesin ki ya bana sosyal yardım ver, demesin. Eğer bunu sen vatandaşa bir taraftan da sosyal yardım yapmak istemiyorsun. Bir taraftan da düşük maaş veriyorsun. Bu saçmalık ne? Ya doğru düzgün para ver ya da sağ cebine koyduğun parayı sol cebinden alma kardeşim. Vatandaş devletin kapısından, sosyalin kapısından artık ayrılsın. Bunun yolu da insani bir maaştan geçiyor. İnsani bir çalışma saat ücretinden geçiyor. Onun için diyoruz 15 euro olsun. Atmıyoruz yani. Aslında bu devletin işine gelen bir durum. Hem düşük maaş veriyorsun. Dünya kadar kesinti yapıyorsun maaşlardan. Sonra da vatandaş kapına geliyor, diyor ki bana sosyal yardım ver. Belli işte, yetmiyor. Yetse ne işi var devletin kapısında? Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam şu: daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette bu videolarımızı beğenmenizi ve bunun yanı sıra mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. YouTube böyle diyor. Eğer daha fazla insana ulaşmak istiyorsan beğenilmen gerekiyor ve daha çok abone olman gerekiyor diyor YouTube. Ben YouTube'un yalancısıyım. Beni tanıyanlar bilir. Ben abone olun, işte like atın falan demem ama oyunun kuralı bu. Sizlerden hasreten rica ediyorum. Bize destek olmak için mutlaka videolarımızı beğenin. Yok benim parmağım aşınır diyorsan, telefonun ya da bilgisayarın işte o like tuşuna basamam diyorsan, aman parmağına bir şey olmasın. Basma, like da atma. Parmağıma benim bir şey olmaz diyorsan da mutlaka basmanızı rica ediyorum sizlerden. Mutlaka da kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk ailenin balkonuna Molotov kokteyli atıldı ve bu ailenin evi yakılmak istendi. Olaydan sonra polis, biri 14 yaşında, biri de ona yardım eden 13 yaşında iki kafatasçıyı, iki tane hokkabazı, ırkçıyı yakaladı. Ancak gelin görün ki bu olaydan hemen sonra bu iki hokkabaz, ırkçı serbest bırakıldı. İşin düşündürücü yanı ise polisin söylediği, tesadüfen size denk gelmiş. Ne hikmetse Zolingen'de biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda 5 tane vatandaşımız diri diri yakılmıştı. Tesadüf hep Türkleri buluyor. Değil mi? Tesadüfmüş. Bakın şimdi bununla ilgili olarak Sibel İşini adlı hanımefendi ve çocukları bu sırada evinde 20 Ekim gece 02 sularında
dairelerine yapılan ve elinden yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin bir açıklama yapıyor Sibel Hanım. Diyor ki, saldırının tekrarlanmasından korktuğum için o geceden beri uyuyamadım. Ve çocuklarımı korumak için balkonda nöbet tuttum diyor. Olaydan sonra evlerinin yakınında üzerine kalemle gamalı hat çizilen bir maske bulduğunu ifade eden Sibel Hanım, maskeyi ilk gördüğümde kendilerine yönelik kundaklama girişimi olabileceğini dile getirdi. Maskenin olayla bağlantılı olabileceğini söyleyen Sibel Hanım, 3 çocuğu ile yaşadığını vurgulayarak gece mutfağı salona bağlayan kapının yanında oturduğunu, balkona içinde yanıcı madde bulunan şişe atıldığını gördüğünü söyledi. Birden ateş topu oluşunca kendini yere atarak hemen çocuklarını uyandırdığını ifade etti. Düşünebiliyor musunuz korkuyu? Yani evinizde oturuyorsunuz gece, balkonda bir alev topu oluşuyor. 14 yaşındaki saldırgan ile kendisine yardım eden 13 yaşındaki iki çocuğun önce yakalandıklarını, 2 saat sonra serbest bırakıldıklarını öğrendiğini belirten Sibel Hanım, bizi öldürme teşebbüsünde bulunuldu. Işığım yandığı halde saldırıldı. Tesadüf deniliyor. Burada tesadüf hep Türkleri mi buluyor? Ben bunu anlamadım diyor. Şimdi bakın, Sibel Hanım'a ve ailesine öncelikle çok geçmiş olsun. Bu ve benzeri olaylar maalesef içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde Almanya'da daha da arttı. Yani ırkçılık bu dönemde patlama yaptı. Hangi cesaretle ve daha 14 yaşında olan iki tane, hani çocuk bile demek istemiyorum, hokkabaz, hangi kafayla bu Molotov kokteylini yaptı ve insanların evine attı? Polisin söylediği tesadüf. Kardeşim, tesadüften önce 14 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşında bu çocuk Molotov kokteyli yapmayı nereden, kimden öğrendi ve hangi amaç için öğrendi? Bunu araştıracaksın. Bununla ilgili olarak bu aileye cevap vereceksin. 14 yaşındaki çocuk Molotov kokteylini bilir mi kardeşim? Normal bir çocuk. 14 yaşında bunu yapan çocuk 3-5 sene sonra 18 yaşına geldiği zaman ne yapacak acaba? Kim kardeşim? Bu insanların beyinlerini, bu çocuk dediğimiz bu hokkabazların beyinlerini yıkayanlar kim ve ne istiyorlar? Ne hikmetse hep Türklere denk geliyor. Böyle bir olayın yarın öbürsü gün olmayacağının garantisi var mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Birinin evine Molotov kokteyli atıyorsun. Peki o balkondan içeriye girseydi, camı kırıp girseydi ve bu insanlar ölseydi, Allah korusun, evleri yansaydı, polis yine tesadüf mü diyecekti? Çok merak ediyorum. Düşünsenize, aile olay, Allah korusun, başka bir arkadaşımızın, izleyicimizin başına gelsin. Evinizde oturuyorsunuz çoluk çocuğunuzla beraber. Camdan içeriye ya da balkona bir tane Molotov kokteyli düşüyor. Ve eviniz yanıyor. Polis de bu teşebbüste bulunan kişiyi yakaladıktan sadece 2 saat sonra serbest bırakıyor. Nerede kardeşim o zaman adalet? Nerede insan hakları, demokrasi? Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan bu hokkabazlar, yok biz insan haklarının merkeziyiz, yok demokrasinin merkeziyiz, bizde böyle şeyler olmaz diyenler ve çoğu zaman da Türkiye'ye ders vermeye çalışan bu hokkabazlar, işte Zollingen'de Sibel Hanım ve ailesinin, çocuklarının başına gelen olayları gördünüz, anlattım. 14 yaşında bir çocuk Molotov kokteyli yapmayı kimden öğrendi kardeşim? Hangi amaç için? Bu insanlar yarın öbürsü gün, yani söylemek bile istemiyorum ama başlarına bir daha bir şey geldiği zaman ya da bu insanların ölmesini mi bekliyorsunuz kardeşim? 14 yaşındaki çocuğun anasını babasını önce çağıracaksın. Gel kardeşim buraya diyeceksin. Bu çocuk nasıl Molotov kokteyli yapmayı ve hangi amaç için yapmayı öğrendi diye anasının babasının yakasına yapışacaksın. Bu çocuğun bilgisayarına, cep telefonuna el koyacaksın. Kimlerle bağlantılı, bu işi niye yapmış? 2 saatte soruşturma, böyle bir şey olur mu ya? Alacaksın bunu içeriye, soruşturacaksın. Kimlerden öğrendi? Kim bunun beynini yıkadı? Kim saldırdı? Ne için saldırdı? Böyle saçma bir şey olur mu ya? Böyle polislik mi olur? Böyle adalet mi olur ya? Molotov kokteyli atıyor kardeşim. Taş atmıyor, camı kırmıyor yani. Adam Molotov kokteyli niye atılır? Çok büyük zarar vermek için. Görüyoruz televizyonlarda, medyada.
Teröristlerin elinde o şişeye sarılı bir şey atıyorlar. Anında alev topuna dönüşüyor. İnsanların ocağına incir ağacı dikiyor. 14 yaşında. Polisin söylediğine bakar mısınız ya? Tesadüfmüş. Her ne hikmetse hep bizlere, Türklere denk geliyor ne hikmetse. Bakın Almanya'da resmi rakamlara göre günde polise ve adli makamlara yansıyan 3 tane her gün resmi olarak ırkçılık olayı var. Bugün de en az 100'dür arkadaşlar. Polise yansımıyor. İş yerinde, sokakta, otobüste, okulda, orada, burada her yerde hiç kimse kusura bakmasın ırkçılık var. Bunu söylerken herkes ırkçı, bütün Almanlar ırkçı, Türkleri istemiyorlar, yabancıları, göçmenleri istemiyorlar demiyorum ben. Sakın beni yanlış anlamayın. Öyle Almanlar var ki bizleri çok seven insanlar. Ama içlerinde böyle maalesef kansızlar da var. Kusura bakmayın. Sen 3 tane çocuğun olduğu, yani Sibel Hanım'ın bu evine hangi cesaretle, hangi maksatla ve niçin kardeşim bu insanlar ne yapmışlar da evlerini yakmaya çalışıyorsun? Bu resmen insanları ölüme teşebbüstür, öldürmeye teşebbüstür. Cinayetten yargılayacaksın bunu. Molotov kokteyli atıyor kardeşim, taş atmıyor. Yani çocuklar ya da kapıda misket oynarken misketin tekini çocuklardan bir tanesi canı sıkılıp cama atıp cam kırılsın demiyor. Ne yapmış kardeşim bu insanlar? Suçu ne? Kim? Bakın Avrupa'da bulunan tüm vatandaşlarımızın tek bir amacı var. İnsanca yaşamak, çalışmak, üretmek, para kazanmak, çoluk çocuğuyla beraber mutlu, mesut bir şekilde hayatlarını idame ettirmek. 1961 yılında yapılan İşçi anlaşmasıyla, yani bizim büyüklerimizin Almanya'ya gelmesinin ne amacı vardı? Tek bir amacı vardı. Para kazanmak, sonra Türkiye'ye dönmek, ev almak, tarla almak gibi. Çoluk çocuğuna bakmakta. Ama ekonomik şartlar öyle bir noktaya getirdi ki bizim büyüklerimiz bir daha Türkiye'ye dönemediler. Ekonomik nedenlerden dolayı. İşte şu anda Almanya'da bulunanların hemen hemen hepsinin böyle bir hikayesi var. Bu insanlara ırkçılık yapmak, bu insanları Almanya'nın ekonomisine ya da diğer ülkelerin ekonomisine katkı sağlayan bu insanları istememezlik hangi ruh hali, hangi hastalıklı hal arkadaşlar? Bu ailenin suçu günahı ne kardeşim? Türklerin suçu günahı ne? Şu anda Almanya'da en kalabalık nüfusa sahip göçmenler Türkler biliyorsunuz. Nedir kardeşim? Ne istiyorsunuz? Irkçılara sesleniyorum. Yani bu ailenin ya da geçmişte Zolingen'de diri diri yakılan insanların, öldürülen insanların ne suçu, ne günahı vardı? Almanlar herhalde dedelerinin mirasını ileriye taşımak istiyorlar. Anladınız siz ne demek istediğimi. Bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Tekrardan Sibel Hanım ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne diyelim? Allah'a korumuş yani. Böyle bir şey olamaz. Umarım gereken yapılır.